Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine klasikten uzak görseliyle kendisine hayran bırakacak bir görüntüye sahip patatesli börek tarifi paylaşacağım sizlerle. Hem de yumuşacık, poğaça tadında gayet başarılı bir börek tarifi olacak. İsterseniz çocuklarınızın beslenmesinde, isterseniz çay saatlerinizde tüketebileceğiniz bu efsanevi tarifin hemen yapımına geçmek istiyorum. Siz de bu arada tarifime birer beğeni bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni. İlk olarak iç hazırlıklarıyla başlayalım. 2 orta boy patatesi küpler halinde doğrayarak üzerine 1 su bardağı su ekledim ve ateşe aldım. İç harcımız için patatesimiz haşlanırken hamurunun hazırlıklarıyla devam ediyorum. 4 su bardağı dolusu unu yoğurma kabıma aldım. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, orta kısma 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı kuru maya ilave ettikten sonra yine maya ve şekerin üzerine gelecek şekilde sıcağa yakın derecede yarım su bardağı su ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. İlk olarak orta kısımdan yoğurmaya başlıyorum. Yani maya, şeker ve sıcağa yakın olan suyu şöyle bir incelttikten sonra hamurumuzun geriye kalan kısmını yoğurmakla devam edeceğiz. Öncesinde diğer malzemeleri de ilave edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı da şöyle ev yapımı sulu yoğurt kullandım ben. İsterseniz bu aşamada ayran ya da süt de kullanabilirsiniz. Şimdi bütün bu malzemeleri artık ele yapışmayacak kıvamda ancak yumuşacık bir hamur elde edinceye kadar yoğuralım. Bardakların boyutundan, unun kalitesinden bu miktarlar değişiklik gösterebilir. Eğer un ilavesi yapmanız gerekirse ekstra ilave edebilirsiniz. Elinize yapışmayacak bir kıvam alıncaya kadar yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurum istediğim kıvama geldi. Yumuşacık. Bu şekilde artık hamurum hazır. Bu tarifimizde hamuru uzun mayalanmaya bırakmayacağız. Mayalanmasını beklemeden hazırlıklarına devam ediyorum hemen. Hamurumuz kenarda dinlenirken soğanını kavurmakla devam edeceğim. Bir küçük bu şekilde kuru soğanı yemeklik doğrayalım. Soğanı doğradıktan sonra uygun bir tavanın içerisine alarak ocak başına geçelim. Bir diğer tarafta da patatesimiz haşlanıyor, görüyorsunuz sizler de. Şimdi soğanın içerisine yaklaşık bir 7-8 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ilave ederek şöyle bir karıştıralım. Kısık ateşte soğanlar pembeleşinceye kadar güzelce bir kavuralım. Ara ara karıştırmayı unutmadan. Tabii ki bu aşamayı hızlı olarak geçireceğim. Soğanlarımın kavrulmuş aşamasıyla devam ediyorum hemen. Soğanımız istediğimiz kadar kavruldu. Şimdi içerisine salçasını ilave edelim. Toplamda 1 tatlı kaşığı dolusu kadar domates salçası ve yarım çorba kaşığı kadar da biber salçası kullandım ben. Her ikisini de soğanların içerisine alalım. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra içerisine 1 çay kaşığı da pul biber ilave edelim ve salçanın kokusu çıkıncaya kadar, topağı dağılıncaya kadar güzelce kavuralım. Yaklaşık bir 20-30 saniye kadar kavurmamız yeterli olacaktır. Bizler bu işlemleri yaparken patatesimiz de bir tarafta haşlandı. Şimdi artık iç hazırlıklarını tamamlayabiliriz. Soğan ve patatesimizi artık buluşturabiliriz. Patateslerimizi ateşten indirdik. İçerisine 1 çay kaşığı tuz ilave edelim. 1 çay kaşığından az eksik karabiber ve şöyle bir tutam da kuru reyhan ekliyorum ben. İsterseniz evinizde yoksa kullanmaya da bilirsiniz. Az önce kavurmuş olduğumuz salçalı soğanlı karışımı da ekledikten sonra bir patates eziciği yardımıyla artık tüm bu karışımı ezebiliriz. Patates tamamen ezilinceye ve salçayla birlikte bütünleşinceye kadar iyice ezdikten sonra diğer aşamalara hemen geçelim, buyurun. Az önce de söylediğim gibi hamuru çok uzun süre mayalanmaya bırakmadan artık devam ediyorum. Hamurumdan 2 eşit beze aldım. Bir tanesini açmakla başlıyorum. Beze alırken kameramı kapalı unuttuğum için sizlere bu aşamayı gösteremedim. Şimdi 2 eşit bezeden bir tanesini açmakla devam ediyorum.
Bir servis tabağı büyüklüğünde olacak şekilde büyükçe hamurumuzu incecik açalım. Hamurumuzu yeteri kadar açtıktan sonra yine hamurumuzun büyüklüğünde kesmiş olduğumuz ya da kesmeden de kullanabilirsiniz. Yağlı kağıdın üzerine bu açmış olduğumuz hamuru alalım. Hamuru açarken ya da açmaktan korkmayın arkadaşlar. Çok rahat açılan bir hamur elde ettik. Bu şekilde açmış olduğum hamuru yağlı kağıdın üzerine aldım. Artık kenara alabilirim ve diğer ayırmış olduğum bezenin açılışıyla devam ediyorum hemen. Bu aşamayı tabii ki sizleri sıkmamak ancak daha net görebilmeniz için hızlandırılmış olarak geçiriyorum ve devam ediyorum. Bu aşamayı kısa tutmaya çalıştım. Şimdi hamurlarımın açılmış haliyle devam edeceğim. Tekrardan tezgahıma ilk açtığım yağlı kağıdın üzerine almış olduğum hamurumu alıyorum. Ve üzerine her tarafına gelecek şekilde eşit oranda bir kaşığın tersi yardımıyla az önce hazırlamış olduğumuz patatesli iç harcını yaydırıyorum. Yine hızlandırılmış olarak görüntüledim bu kısmı. Tamamen her tarafına yaydıktan sonra diğer açmış olduğumuz hamuru tam da üzerine gelecek şekilde kapatalım artık. Ellerimizle hamurumuz gayet yumuşak olduğu için böyle çekerek tamamen her tarafını kapatalım. Şimdi ise keskin bir bıçak yardımıyla iki tane çizik atalım yan yana olacak şekilde ve 10'ar santim aralıklarla aynı işlemi uygulayalım. Bu aşamaları sizleri sıkmak istemiyorum ancak detaylı olarak şekillendirme aşamasını görmenizi sağlamak için hızlandırılmış olarak devam ediyorum. Bu aşamadan sonra tam da bu incecik kesmiş olduğumuz kısımları rulo yaparak gül haline getirelim ve orta kısımda birleştirelim. Diğer kesmiş olduğumuz bu ince kesileri de aynı şekilde şekillendirelim ve yan yana dizerek orta kısımda hepsini buluşturmuş olalım. Hepsini ortada birleştiriyorum. Yalnız bu aşamada benim dikkatimden yandaki bir tanesi kaçmış. Onu daha sonra fark edince tekrardan gül haline getirerek ortaya çekiyorum. Hiç merak etmeyin. Şimdi de uygun bir çatal yardımıyla gülümüzün bu kalan kısımlarının uçlarına doğru çatalla bastırarak şekillendirelim. Bu sayede hem alt ve üst katmandaki hamurların yapışmasını sağlayalım hem de güzel bir görüntü yakalamış olalım. Tam da bu aşamada fark ettiğim buradaki eksik kalan gülümü de hemen oluşturdum. Orta kısımda birleştirdim. Ve şimdi hızlandırılmış olarak diğer yapraklara da aynı işlemi uygulayalım. Tüm yaprakları şekillendirdik. Şimdi devam ediyorum. Yine uygun bir bıçak yardımıyla çatalla şekillendirmiş olduğumuz kısımları birer parmak aralıklarla keselim.
Şimdi bu kesmiş olduğumuz noktaları da bu şekilde parmak uçlarımızla sıkıştırarak şekillendirmiş olalım ve birer yaprak haline getirmiş olalım arkadaşlar. Bu aşamayı lütfen dikkatle izleyin. Daha detaylı görmeniz için bu aşamayı da hızlandırmadan devam ediyorum. Bu aşamayı tabii ki videoyu uzun tutarak sizlere izletmek istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Ancak detaylı görmeniz için hemen bir tanesini daha nasıl yaptığımı göstereyim ve bitmiş aşamasıyla devam edelim hamurumuza. Bu şekillendirme aşamasında çok fazla hamurumu kabartmayışımın sebebi de aslında bu şeklinin bozulmasını istemeyişimdir. Şimdi hazırlamış olduğumuz hamurumuzun üzerine bir adet yumurta sarısını çırptıktan sonra her tarafına gelecek şekilde sürelim. Bizler yumurta sarısını hamura sürerken bir diğer tarafta da fırınımızı ısıtalım. Yaklaşık 185 derece alt üst fanlı ayarda fırınımızı ısıtalım. Sıcak fırına göndereceğiz hamur işimizi çünkü. Bu aşamayı hızlı olarak geçireceğim hemen. Yumurta sarımın sürülmüş aşamasıyla devam ediyorum. Üzerinde de istediğiniz herhangi bir malzemeyi süslemede kullanabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey de kullanmadan pişirebilirsiniz. Her türlü çok güzel oldu zaten. Şimdi ben bu aşamada çörek otundan faydalandım. Güllerimin ortasına ve yapraklarının ucuna gelecek şekilde güzelce çörek otuyla süsledikten sonra fırına gönderelim. Diyeceksiniz ki şimdi yağlı kağıdın üzerinden hamuru nasıl kaldıracağız? Yağlı kağıtla birlikte direkt çekerek tepsime alacağım şimdi. O kısmı da sizlere göstereyim. Fikir olsun hemen. Gördüğünüz gibi tepsimi yanaştırdım. Şimdi yağlı kağıdın uçlarından tutarak tepsimin içine çekeceğim hamurumu ve daha sonrasında fırına göndereceğim. Fırına gönderdikten sonra yaklaşık 35-40 dakika kadar alt üst nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Ve tabii ki hemen pişmiş aşamasıyla devam ediyorum ben. İnanılmaz güzel bir şekilde nar gibi kızardı, misler gibi pişti, yumuşacık da oldu. Şimdi detaylı olarak göstereceğim sizlere de. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Aklınızda herhangi bir şüphe kalmaması için detaylı olarak çekmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz yumuşacık oldu, nar gibi kızardı. Muhakkak bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Denedikten sonra da fikirlerinizi ve görüşlerinizi lütfen yorum kısmından bizlerle de paylaşmayı unutmayın. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.